Selam arkadaşlar. Bu videomuzun konusu ARC Markdown'da HTML belgesine kayan içindekiler tablosu oluşturma. Daha önce içindekiler tablosunu nasıl oluşturulduğunu görmüştük. Onun için Table of Content üst üste true koymuştuk. Kayan içindeki tablosu için eklememiz gereken seçenek tok, yani Table of Content alt çizgi float, kayma, akma Türkçesi anlamına gelmekte. Kayan içindekiler tablosu, içindekileri ana belge içeriğinin sonuna kaydırmak için tok alt çizgi float seçeneğini belirleyebilirsiniz. Kayan içindekiler tablosu belge kaydırıldığında bile her zaman görünür olacaktır. Böyle bir işlem yaptığımızda e, yapmadan önceki halini tekrar hatırlayalım. Ligit'e bastığımızda İçindekiler tablosu burada yer almakta. Bunu şimdi nereye kaydıracağız? Sola kaydıracağız. Evet. Top alt çizgi float. Ligit'e bastığımızda bakın burada artık kayan içindekiler tablosu. Kayandan kastımız ne? Eğer birazdan kayan olmayanını gösterdiğimizde bakın akıyor. Böyle kayma, ekranda bir kayma görüntüsü oluşuyor. Kayan içindekiler tablosu belge kaydırıldığında bile her zaman görünür olacaktır. Bakın burada her zaman yan tarafta bir sonraki bölüme gittiğimizde herhangi bir metnin içinde herhangi bir bölüme gittiğimizde içindekiler tablosunu her zaman için sol tarafta görmekteyiz. Yukarıdaki YML meta verilerine top alt çizgi float true şeklinde ne yaptık? Bu kayan içindekiler tablosunu oluşturduk. Elde ettiğimiz sonuçta top floatlu ve top floatsuz halini gördük. Top floatsuz halinde kayma söz konusu değil. Ve solda değil. İsteğe bağlı olarak davranışı kontrol eden top float parametresi için bir seçenekler listesi belirleyebiliriz. Bu seçenekler listesi collapse as smooth scroll komut olduğunu belirtmek için ters tırnak işareti için aldım. Collapse içindekilerin yalnızca üst başlıklarını, yani collapse ne demek? Daralt anlamı taşıyor Türkçesi. Sadece üst başlıklarını, ikinci, üçüncü başlıkları ne yapmamakta? Yer almamakta. Eğer collapse'e false ifadesini kullanırsak, collapse true'yu kullanmamıza gerek yok. Çünkü tok alt çizgi float, yani iki nokta üst üste true dediğimizde collapse true otomatikman bu komutun varsayılanı. Yani ne yapıyor bu sayede? Bu sayede daraltılmış bir şekilde görüntüleme yapıyor. Nitekim burada bakın alt başlıklar mevcut değil. Alt başlıklar ne zaman mevcut hale geliyor? O başlığa gittiğimizde mevcut hale geliyor. Yani ilk görünüşü şu şekildeydi. Herhangi bir alt başlık söz konusu değildi. Scroll Smooth da tok alt çizgi float iki nokta üst üste true dediğimizde aynı zamanda scroll smooth'a da true demiş oluyoruz. Yani kayan bir şekilde ne yapıyor? Başlıklar arasında geçiş sağlıyor. Eğer biz daraltılmış başlık istemiyorsak ya da kaymasını istemiyorsak, direkt istenilen başlığa gitmesini istiyorsak, o zaman collapse top float true'nun altında collapse iki nokta üst üste smooth scroll
iki nokta üst üste false seçeneklerini ne yapmamız gerekiyor? Eklememiz gerekiyor. Yani şu şekilde modifiye ettiğimizde artık bakın tekrar hatırlarsak burada kayması ne demek? Ekran kayıyor. Ama kaymayı ve neyi ortadan kaldırabiliriz? Alt başlıkları göstermeme işlemini ortadan kaldırabiliriz. Burada kaldırdığımızda collapse 2 nokta üst üste false, smooth scroll e, false ifadelerini kullandığımızda, seçeneklerini kullandığımızda, ortadan kaldırdığımızda üçüncü seviyeye kadar, hatırlarsanız önceki derslerimizde TalkDep ile biz kaçıncı seviyeye kadar başlıkların görüntüleneceğini içindekiler kısmında bunu belirleyebiliyorduk. Eğer bunu belirlemezsek varsayılan seviye 3'tü. Dolayısıyla biz alt çizgi depth opsiyonuyla görüntülenecek başlık seviyesini içindekiler kısmında görüntülenecek başlık seviyesini belirleyebiliyorduk. Eğer bunu belirlemek istemezsek isteyebiliriz. Aynen bir önceki kullanımı gibi buraya ne yapabiliriz? Ekleyebiliriz. Ama ne olacak? Dördüncü seviye başlıklar içindekiler kısmında yer almayacak. Sadece ilk üç seviye başlıklar içindekiler kısmında yer alacak. Eğer collapse 2 nokta üst üste false'u kullandığımızda, yani daraltmayı ortadan kaldırdığımızda, Neat'e bastığımızda artık daraltma söz konusu değil. Görüyorsunuz artık alt başlıklar da burada yer almakta. Dördüncü seviye başlıklar yok. Birinci seviye içindekiler kısmı ekleme. Onun alt başlığı Taylan. Onun alt başlığı Taner gördüğünüz üzere. Eğer dördüncü bir seviye başlığımız varsa, nitekim koymuştuk o dersimizde. O ne yapılmıyor? Görüntülenmiyor. Bu dersimiz burada bitmektedir. Bir sonraki derste görüşmek üzere.